Şekil olsun diye taktım ama bu hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Teva'ya ne oldu ya? Enişte ne oldu abla? Teva'ya ne oldu? Teva'ya ne oldu? Nerede bizim damat? Ben bu olmak istiyorum. Ben yerinde çok durabilen biri değilim. Ama al kardeşim. Çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Her şeyi başarırsınız. Cevap vermeyeceğim. Böyle deli deli yetti ya. Yeter artık ya. Yeter artık. Yani burama kadar geldi. Yeter be kardeşim. Bu kızın konuştum ya. Çenem ağrıdı. Bu kızın neresi? Ne olmuş acaba? Yarabbim ya. Çıldırıyorum kendime. Tüm dünyaya böyle tokatlar. Şöyle sarıldım. Ay YouTube'a böyleyim ama. Şimdi birazcık gezgin dedikodusu yapalım. Herkese selamlar. Ben Ayşe Kocalar. 4 yıldır dünyayı geziyorum. Şu an ise Fas'ın bir sahil kasabasında hostelimde oturuyorum. Burada şu an sabah 8. Enerjik hissediyorum kendimi ve dedim ki artık uzun zamandır yapmak istediğim soru cevap videosunu yapayım. 2 gün önce Instagram'dan ve YouTube'dan bana sorularınız varsa sorularınızı sorun dedim ve bir sürü yorum geldi. Ben yerinde çok durabilen biri değilim. O yüzden böyle benim için bir yerde oturup soruları cevaplamak falan zor oluyor. Bir süredir de yapmak istiyordum ama artık o gün geldiği için şimdi başlıyoruz sorulara. Öncelikle YouTube'dan gelen sorularla başlayacağım çünkü YouTube kalpten. Çok teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için öncelikle. Çünkü kanalıma son 1,5 ayda çok fazla yeni izleyici geldi. Yeni izleyicilerin de birçok kısmı beni takip etmeye başladı. Kanala abone oldum. O yüzden çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen videolarda da beni izlemeyi tercih edersiniz. Herkesin çok merak ettiği 2 tane soru var. Öncelikle gezmenin dışında. 1. Teva. Teva nerede? Abla Teva nerede? Teva ne iş? Teva kim? Yani yorumlar falan hep böyle Teva. Onu sonradan cevaplayacağım. Hemen ilk soru o olmayacak söyleyeyim. İkincisi Burcum. Burcum çok merak edilmiş arkadaşlar. Hem çok gezdiğim için hem işte çok neşeli duruyorsun, çok keyifli duruyorsun falan. Ama Burcum ikizler. Önce onu söyleyeyim. Çünkü ben bu kadar neşeli görünüyor olabilirim ama bu neşeli yüzün bir de arka tarafı var. Böyle beni böyle çok mutsuz, bozulmuş, bir köşeye çekilmiş ve aynen şu şekilde durmuş halde de görebilirsiniz. Öyle bir insanım. Ama bunun burçla alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burçlara çok da inanmıyorum ama keyifli. Evet, şimdi normal sorulara başlıyorum. Eğitim hayatını merak ediyorum. Çalışma hayatın oldu mu? Eğer çalıştıysan hangi alanda çalışıyordun? Bu bana genel olarak çok sorulan bir soru. Aslında uluslararası ilişkiler mezunuyum. Doğu Akdeniz'de okumuştum, Kuzey Kıbrıs'ta. Ve mezun olduktan sonra da tam korona zamanında mezun olduğum için aslında herhangi bir işe başlayamamıştım. O süre zarfında çok fazla alternatif şeyler denemiştim. İşte Türk Hava Yolları bir ara ikinci pilot eğitimleri için adaylar alıyordu. Ona başvurmuştum. Orada sürecim bayağı ilerlemişti ve zaten tam o sırada korona da Türkiye'ye gelip de bütün bu süreci iptal etmişti. Ondan sonra da işte dedim ki tamam ben pilot olmak istemiştim çok kısa bir sürede. Olmak için ilerliyordum da aslında ama olmadı. O yüzden birazcık durayım falan. Ya ben aslında politikayı, siyaseti, tarihi, coğrafyayı falan gerçekten çok seviyorum. Gezilerimde de genelde onlara odaklanıyorum ama iş olarak, meslek olarak içinde bulunmak istediğim alanlar değildi. Ben daha çok böyle yaratıcılığımı konuşturabildiğim, farklı alanlar, sürekli kendini yenileyebilecek bir alanda çalışmak istediğim için daha böyle yaratıcı alanlara gitmeye başlamıştım ve mezun olduğumda 2019 yılında dijital pazarlama bir revaçtaydı böyle. Türkiye'de sanki yeni canlanmaya, yeni duyulmaya başlıyordu. O yüzden ben de reklamcılık yüksek lisansına başlamıştım ki oradan bana böyle bir kapı açılsın, ben de reklamcılık hayatına gireyim gibisinden. Ve öyle de oldu gerçekten. Antalya'da bir reklam ajansında, dijital pazarlama reklam ajansında çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık 1 yıl kadar çalıştıktan sonra da istifa ettim. Dedim ki ben galiba gerçekten gezmek istiyorum. Çünkü ben küçüklüğümden beri gerçekten dünyayı gezmek, görmek istiyorum ve televizyonda ne zaman böyle bir gezi programı falan görsem şey yapıyordum böyle. Ben bunu yapmak istiyorum. Hem bir yerleri gezmek, hem bir yerleri anlatmak, hem böyle anılarımı falan kaydetmek. Bunlar hep benim hayalimdi. O yüzden şu anda da işte yaptığım şey çalışma hayatım bu diyebilirim. Hem geziyorum hem de içerikler yapmaya çalışıyorum. Her zaman kendimi daha ileri bir noktaya taşımaya çalışıyorum aslında videolarımda. O yüzden yorumlarınız benim için bir hayli önemli. Gördüğünüz, yapsam daha iyi olur dediğiniz şeyler falan varsa bunları yorumlara yazmaktan çekinmeyin lütfen.
Şunu eklemem lazım gerçekten. Şimdi soruları ben böyle ekran kaydı aldım, tamam mı? SS aldım. Ara ara böyle şak diye benim vesikalık fotoğrafım çıkıyor. Ona gülüyorum çünkü vize başvuruları falan yaparken böyle fotoğraflar yüklemek gerekiyor. Eğlenceli bir sorunun ardından direkt böyle şak diye kendi suratımı görünce gerçekten ona gülüyorum yani. Afganistan'da gerçekten korkmadın mı Talibanlardan? Aslında korkmak değil de sadece gerçekten irite oldum. Yani rahatsız oldum. Zırt pırt biri geliyor, pasaport soruyor. Zırt pırt sen kimsin falan diye soruyor. Yani böyle rahat bir şekilde tek başıma bir yerde duramadığım için bu beni çok darlamıştır, çok rahatsız etmişti. Ama korku hissetmemiştim. Çünkü aslında bu Afganistan'da gezmeden önce bir yerleri böyle bir izin almanız gerekiyor ya. O izin bana çok garip bir şekilde böyle bir güç zehirlenmesi yaşattı. Ve ben o hisle böyle ya bu kağıt bana sokakta gördüğüm bu işte ne olduğu belirsiz, eli tüfekli, tabancalı artık neyse Kalaşnikovlu adamların da üstünün üstünden verildiği için onları ben çok dikkate almadım aslında. Yani pasaport sormaları gerektiği için bana pasaport soruyorlar. Pasaport mu? Al kardeşim falan, tam bu moddaydım yani ve şey modundaydım böyle. Ben şu an buraya geziyorum. Buraya gezmek için benim iznim var ve bu izni senin üstünden aldım gibi bir haldeydim. O yüzden Taliban'dan çok korkmadım açıkçası. Ve direkt turist olduğum için zaten onlar size direkt öyle zarar falan verecek güçleri yok. Öyle söyleyeyim. Ne zamandır geziyorsun, yorulmuyor musun? Artık durmak, belirli bir evin olsun istemiyor musun? Çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ben zaten her zaman bir evim olsun istedim. Yani bir yerde böyle beklesin beni. Ben istersem 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl gelmeyeyim. 5 yıl sonra geldiğimde beni bekleyen birkaç yaşam olsun falan yani. Ben bunu zaten her zaman çok istiyordum. Ama Türkiye şartlarında bunu yapamadığım için ya da böyle bir imkana sahip olmadığım için bu hiç gerçekleşmemişti. Ama dünyayı gezmenin böyle işte 4. yılındayım artık. 4 yıldır düzenli olarak geziyorum, sürekli geziyorum. Ve Türkiye'ye döndüğümde işte İstanbul'a gidiyorum, İzmir'e gidiyorum, Antalya'ya gidiyorum, çeşitli yerlere gidiyorum. Benim aile üyelerim de farklı farklı şehirlerde olduğu için Türkiye'de de aslında sürekli geziyorum. Bu beni birazcık yoruyor. O yüzden ben de bir evim olsun istiyorum. Ama bunu nerede yapabilirim, nasıl yapabilirim? Bunu da işte gezerken aslında biraz da dünyayı o şekilde gezmeye başladım. Bir ülkeye gittiğimde bu ülkede acaba yaşanır mı diyerek geziyorum. Türkiye'nin herhangi bir köyünde, herhangi bir sakin, tatlı bir kasabasında yaşamayı bir şehirde yaşamaya daha çok tercih ediyorum. Böyle kafamda var böyle birkaç plan aslında, birkaç yapmak istediğim şey. Ama dediğim gibi artık bu şey olmayacak. Yani gezi hiçbir zaman ben artık gezdim, bitirdim, bu defter burada kapandı ve ben artık bir yerde sabit kalacağım gibi bir şey olmayacak da. Ben artık gezerken evime işte küçük tabak alacağım ya da eve dönerken baharat alacağım, gideceğim kendi mutfağımda bir şeyler pişireceğim, o baharatı kullanacağım falan. Sonra tekrardan gezmeye devam edeceğim. Yani gezmek benim her zaman hayatımda olacak. Ama tekrardan söyleyeyim ki evet, durmak olmasa da bir yerde beni bekleyen bir eşyam, bir mutfağım, bir şeyim olsun istiyorum. Bir kadın olarak tek başına gezmek seni korkutmuyor mu? Bence bir kadın olarak değil de bir kadın olarak, erkek olarak tek başına gezmek bence çoğu insan için korkutucu olabilir. Çünkü ya özellikle genelde hayatınızı tek başınıza yaşamayı çok sevmiyorsanız, tek başınıza kalmayı çok sevmiyorsanız, tek başınıza gezmek de tabii ki korkutucu gelebilir. Ama ben kendimi bildiğim bileli tek başıma vakit geçirmeyi çok seviyorum. Tek başıma olduğumda bir sürü şey yapıyorum. Kitap okuyorum, yazı yazıyorum, resim çiziyorum, dans ediyorum. Tek başıma hiç sıkılmıyorum. Ve şeye de çok alışkın biriyim aslında. Tek başıma işte problemlerle karşılaşmaya ve o problemleri tek başıma çözmeye de çok alışık olduğum için. Hani biriyle olmak ya da biriyle geziyor olmak benim yükümü çok hafifleten bir şeymiş gibi hissettirmiyordu. Aslında öyle bir şey. Yani biriyle gezdiğinizde bir problemle 2 kişi, 3 kişi çözmeye çalışmanızla tek başınıza çözmeye çalışmanız arasında fark var gerçekten. Ama tek başınıza da her şeyi çözebiliyorsunuz. O yüzden kendinizi birazcık daha böyle güvenmenizi tavsiye edebilirim. Her şeyi başarırsınız. Latin Amerika'yı gezmeyi çok düşünüyor musun? Gezmeni en çok istediğim yerlerden biri bu ülkeler. İnanır mısınız? Benim de yani çok büyük hayalim. Hem Latin Amerika'yı hem Orta Amerika'yı, yani Güney Amerika'yı komple gezmek istiyorum. Hatta bir ucundan başlayıp böyle Nikaragua'dan
falan başlayıp daha böyle inip Şili'nin, Arjantin'in en güneyine kadar böyle aylarca gezmek istiyorum. Çok güzel topraklar. Özellikle İspanyolcaya ciddi bir merakım var. Merakım var. Yani Güney Amerika çok büyük bir kıta olduğu için şey gibi geliyor bana. Oraya gitsem ve bu serüvene başlasam ben en az bir yıl boyunca geri dönmem. Ki bu çok normal bir şey, okey bir şey. Zaten çok fazla plan yapmadan dünyayı geziyorum. Ama işte dediğim gibi bazen çok fazla şeyi aynı anda isteyebiliyorum. Seyahatlerim değişiyor, dallanıyor, budaklanıyor. Hiç sonunu bilemeyeceğim ihtimaller yaşıyorum. Farklı farklı kapılar açılıyor derken benim hayatım böyle şekillenerek ilerliyor. Ve bazen böyle birkaç şeyi aynı anda istediğim olabiliyor. Yani hem Latin Amerika'yı gezmek istiyorum, hem Güney Amerika'yı gezmek istiyorum baştan sona. Hem bir yerde işte bir ev kurmak ve artık ana kampımı yapmak ve oradan bir yerlere gitmek, gezmek istiyorum. Hem aslında iş olarak videolarımdan ziyade bir komünite kurmak istiyorum aslında bu. Türkiye'deki gezginler, gezmek isteyenler, sırt çantalı gezginler için özellikle. Bunlar için atmak istediğim adımlar var falan derken bunların hepsi aynı anda olmuyor. Ama Güney Amerika çok yakındır yani. Böyle tamam artık 3. veya 4. galiba en büyük serüvenimiz başlıyor deyip bir saat sırt çantamızı alıp tamam ben Nikaragua'ya gidiyorum, devamını da bilmiyorum dediğim bir serüven çok yakında, onu da hissetmiyor değilim. Gelelim asıl sorumuza. Teva'ya ne oldu? Teva ne iş? Nerede bizim damat? Çok şükür Teva abiye ne olduğunu öğreneceğiz. Teva'ya ne oldu ya? Gerçekten çok seviyordum ikinizi birlikte. Teşekkür ederim. Abla Teva'ya ne oldu? Lütfen ayrıldım deme. Teva nerede hakikaten? Enişte ne oldu abla? Teva'ya ne oldu? Tamam yeter yani, o korku bitmiyor. Teva'ya bir şey olmadı arkadaşlar. Teva şu an alt katta yatıyor. Kanalıma yeni gelenler eski videolarımı izlediği için Teva'yı oradan da görüp hani bir sevgilim vardı, ne oldu, neden artık birlikte görmüyoruz diyenler var. Zaten çok eskiden beri takip edenler ve bütün bu serüvenlerime dahil olanlar var. Son 2 aydır da ben işte solo gezilerime devam ediyorum. Özbekistan'a gittim, Afganistan'a gittim, Kırgızistan'a gittim falan derken içeriklerimde de tabii ki Teva'yı hiç görmediniz. Öncelikle 1,5 yıldır beraber geziyoruz Teva'yla. 1,5 yıl önce tanıştık. Ara ara solo seyahatlerimiz oldu. Ara ara işte benim oluyor öyle arkadaşlar. Yani 4 yıldır, 3,5 yıldır tek gezdiğim için, tek gezmenin ayrı bir hissi olduğu için ve özellikle bazı ülkelere bence tek gitmem gerektiğini hissettiğim için, yani özellikle Afganistan'a ben tek başıma gitmek istemiştim. Ve bu yüzden de ben Orta Asya'ya gitmek istiyorum. Yalnız solo seyahatlerimi özledim falan diyerekten ben Orta Asya'ya böyle gittim. Onun da zaten Fransa'da yapması gereken şeyler vardı. O yüzden böyle çok güzel ortak bir kararla dedik ki tamam ben işte bir süre boyunca Orta Asya'da, Afganistan'da falan tek başıma gezeceğim. Sen de Fransa'daki işlerini hallet. Daha sonrasında da buluşalım. Ki öyle yaptık. Şu anda Fas'ta buluştuk. Ve şöyle de bir şey var. Teva Türkiye'de 6 ay içerisinde maksimum 3 ay kalabiliyor. 3 ay tamamen bittiği için bu tekrardan vize alabilmesi için de bir 3 hafta falan daha beklemesi gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'ye gelemiyor. İlişkimiz de bizi gezmeye itiyor diyebilirim. Ama güzel bir şekilde devam ediyor yani. Hem kendi alanlarımızı bulabildiğimiz, hem birlikte gezmeyi sevdiğimiz bir ilişkinin içerisindeyiz. Uyanırsa gelirse buraya siz de görürsünüz. Yani şu an Fas'tayız ve bu videodan sonra Batı Ahra'ya doğru ilerliyor olacağım ben. Oraya Teva ile gidiyor olacağız. Teva'yı da içeriklerimde göreceksiniz yani. Çünkü Teva ile içerikleriniz daha da artsın diyen takipçilerim de var. Ama samimi bir yorum eklemek istiyorum. Teva ile video yükledikten sonra, yüklemeye başladıktan sonra sanki izlenmelerim birazcık düştü arkadaşlar. Ama hoşuma giden bir şey var ki özellikle Afganistan videosundan sonra kadın izleyicilerim hem Instagram'da daha çok arttı hem YouTube'da daha çok arttı. Bu bana daha güvende hissettiriyor. Çünkü biliyorum ki şeyi çok gördüm. İşte erkek takipçilerim var. Tamam gezmekle ilgilenen erkekler çoğunlukta olsa da ara ara böyle işte seni görüyor, beğeniyor, takip ediyor. Öyle insanlar da çok var yani. O yüzden işte Teva ile bir şey attığımda direkt takipten çıkan, kötü yorum yapmaya başlayan çok fazla erkek takipçim oldu. İyi misiniz? Umarım onlar bu videoyu izlemiyorlardır. O yüzden böyle kadın takipçilerim bana böyle daha safe, daha güvenli hissettirmeye başladı. Daha böyle sanki beni takip ediyorlarsa gerçekten beni sevdikleri için takip ediyorlardır. Dünyayı merak ettikleri için, ayrıca da işte beni sevdikleri için takip ediyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden ayrıca da teşekkür ederim. Eğer erkek bir izleyiciyseniz az önce bahsettiğim tayfanın arasında kendinizi almayın lütfen. Herhangi bir genelleme yapmadım. Öyleyle. Özlediğin, uzun zamandır yemediğin bir yemek var mı? Bu önceden çok daha fazla oluyordu. Özellikle ilk seyahate başladığımda böyle 11 ay gelmedim. Güneydoğu Asya'ya gittiğimde de aynı şekilde işte 1,5 yıla kadar süre gelmedim. Ve
ben kahvaltıyı çok özlüyorum. Özellikle özlediğim yemekler sarma, yoğurt, ayran, çiğ köfte. Aslında her şeyi çok özlüyorum. Ama kahvaltıyı ayrı bir özlüyorum. Çünkü gerçekten sabah uyandığımda zeytin yemek istiyorum, peynir yemek istiyorum. Ne bileyim ekmek, mekmek bir şeyler yemek istiyorum ama gezdiğim hemen hemen hiçbir ülkede kahvaltı kültürü yok. Yani olsa da ya çok ağır kahvaltılar oluyor. İşte pilavlı falan böyle pişirilmiş sebzeli ya da çok az kahvaltı oluyor. İşte bir dilim ekmek, bir tane süt yanına. Bu benim asla doyabileceğim, hayattan keyif alabileceğim bir kahvaltı çeşidi değil yani. O yüzden ben kahvaltıyı çok özlüyorum. Ve gezerken de bakın şimdi size göstereyim. Gezerken de zaten artık böyle mutfağı olan seçeneklere bakmaya başladım. Hem özel odaysa özel odanın içerisinde mutfak olsun istiyorum. Böyle ortak paylaşımlı bir yerde kalıyorsam da kesinlikle mutfağın olmasına özen gösteriyorum. Çünkü sürekli hem dışarıda yemek istemiyorum hem de dışarıda öğrendiğim şeyleri buranın yemeklerini kendim yapmayı denemeyi seviyorum. Bir de sadece özlediğimde ekmek, peynir, zeytin bulup alıp oturup yemeyi seviyorum. Öyle. Yani yemek özleniyor gerçekten. Gittiğin yerde karşılaştığın, yerel halktan öğrendiğin en şaşırtıcı gelenek ya da bakış açısı neydi? Nedense aklıma hep böyle sarsıcı kötü örnekler geliyor. Şaşırtıcı gelenek veya bakış açısı. Yani Kenya'daki, Doğu Afrika'daki aslında kadın sünnetleri ve kadın sünnetlerinin bu işte sebepleri, yapılış tarzları falan beni çok şaşırtmıştı. Onu çok garipsemiştim yani ve kesinlikle kabul edebileceğim, anlayış gösterebileceğim gelenekler değil. Şu anda da zaten uygulanması yasak ama en dip kabilelerde yine uygulanan gelenekler bunlar. Bir şeyler yapmak isteyen ama hep erteleme alışkanlığı mağduru olan birisine neler söyleyebilirsiniz? Sizi harekete geçiren şeyler neler oldu? Öncelikle bence erteleme alışkanlığı herkeste olan bir şey. Yani ben kimseyi tanımıyorum ki böyle ben hiçbir şeyi ertelemem falan diyen. Ben bu videoyu bile yani çok uzun bir zamandır erteliyorum. İşte şey oluyor dedim ya işte ben böyle çok sabit bir şekilde oturup konuşmak yani böyle bir problemim yok aslında ama burada beni iten bir şey var demek ki ben oturup kamera karşısında uzunca konuşmayı erteliyorum. Ertelediğiniz şeylerde aslında böyle kaçtığınız da bir şey oluyor alttan alta. Tam olarak sebebini bilmiyor olabilirsiniz. Ya da böyle aslında birazcık düşünseniz bulabileceğiniz şeyler olabilir. İşte adım atmaya çok istediğiniz bir şey var aslında. Ona adım atmak istiyorsunuz ama bir taraftan adım atmayı da erteliyorsanız eğer korkuyorsunuzdur mesela. Çok istediğiniz şeylerden ama yapmadığınız şeylerden genelde korkuyor oluyorsunuz. Ne olur tavsiyen derseniz de korkularınızın üzerine gitmek aslında. Yani o korkunuzun ne olduğunu öncelikle fark etmek ve onu fark ettikten sonra korkunun üzerine gitmek. Çünkü gerçekten hiçbir şey bence hayatta korktuğumuz gibi olmuyor. Bir şeylerden çok fazla korkuyoruz. Şunu yaparsam kıyamet kopar, şuna şöyle olur, bu böyle olur falan diyoruz ama o adımı attıktan sonra görüyoruz ki hiçbir şeyde korktuğumuz gibi olmuyor. Sadece korkmanın da dışında işte ne bileyim çok da işte korku barındırmayan bir şeyi erteliyorsunuzdur. Bunun da sebebi başarısızlık korkusu olabilir. Yani yine aslında birazcık korku barındırıyor içerisinde bence. İşte başarısız olma, mükemmelliyetçilik varsa işte bir şeyi mükemmel yapmadan kendinizi başarılı hissetmiyorsanız eğer o şeye başlamanızda birazcık geç sürebiliyor. Çünkü sonucunda işte kendinize özgüveniniz biraz düşüktür. Başarabileceğinizi düşünmüyorsunuzdur falan. O yüzden ben buna sonra başlarım. Uygun zamanda başlarım. Pazartesi başlarım falan diye erteliyorsunuz. O yüzden korkularınızın peşinden gidin. Korkularınızın üstüne gidin. Peşinden değil. Korkularınız sizin arkanızdan gelsin. İnsanlar gelip geçiyor ve hiçbiri Türkçe bilmiyor ve ben burada Türkçe konuşup böyle deli tepkiler veriyorum. Sizi harekete geçiren şeyler ne oldu? Beni harekete geçiren şey yetti ya, yeter artık ya, yeter artık yani burama kadar geldi, yeter be kardeşim dediğim noktada harekete geçtim. Ben de o zamana kadar çok fazla erteledim. Özellikle gezme konusunu. Nasıl gezmeye başladın, gezmeye nasıl karar verdin gibi sorulara ortak bir cevap olacak bu şimdi. Dediğim gibi ben aslında sevdiğim bir işte çalışıyordum. Bir reklam ajansında her
gün yeni firmanın geldiği, yeni markalara farklı farklı bakış açılarından bakabildiğimiz, yeni öneriler sunabildiğimiz, her gün de kendini geliştiren bir işti aslında. Sevdiğim de bir şeydi ama kendime çok fazla vakit veremiyordum. Evimle işim arasında uzun bir mesafe vardı. Otobüse biniyordum. 1-1,5 saatte işime gidiyordum. Çıkıyordum. Kendi aracım olmadığı için yine otobüse bineceğim. Akşam saatlerinde falan derken eve varışım da çok geç sürüyordu benim. Yani özellikle işten sonra bir arkadaşımla buluştuysam, bir kahve içmeye dahi buluştuysam bile benim eve gitmem çok geç sürüyordu. Ve hobiler edinmeyi, vaktini değerli geçirmeyi seven bir insan olduğum için işte yeni bir hobi ediniyorum. Ama hobimi yapmak için, gerçekleştirmek için ve bu hobilerimi gerçekleştirmek için belli bir vakte ihtiyacım olduğu için şunu fark ettim. Ben her sabah 4.30'da 5'te kalkıyorum. İşte bir saat boyunca sevdiğim şey yapıyorum. Yeni başlamak istediğim işte incik boncuk falan yapıyorum ya da resim falan bir şeyler çiziyorum. Yoga yapmaya başlıyorum. Ve sürekli bir şeyler yapıyorum. Ama 4.30'da uyanıyorum, 5'te uyanıyorum. Sonra işe gidiyorum. Ofisteki bütün bu stres. Sonra eve dönüyorum, yatıyorum falan. Dedim ki benim hayatım yok aslında. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Ve bu noktada da sürekli gezgin izliyordum ben de. İşte YouTube'dan böyle bakıyorum. Sevdiğim gezginler var. Her gün onların videolarını izliyordum ve şey diyordum işte ben de böyle olmak istiyorum ya. Ne yapacağım, ne yapmam gerekiyor falan filan. En son dedim ki yani maksimum olabilecek şey şu. Geri dönerim. Şu an yaptığım şey neyse ona devam ederim. Olabilecek en kötü şey şu an olduğum şekilde yaşamaya devam etmek. O yüzden korkulacak bir şey yok diye düşünüp işte diğer gün direkt istifa etmeye karar verip annemle babamla konuşup ben Afrika'ya gidiyorum diyerek böyle bir yola adım attım. Ama işte bu net kararı verdikten sonra da yalan olmasın. Yani böyle uzunca bir süre ben bunu nasıl yaparım, nasıl istifa ederim, aileme nasıl söylerim, hayatımı bir anda nasıl değiştirebilirim diye böyle kara kara düşünüyordum. Geceler boyunca uyuyamıyordum ama kafamda ben karar vermiştim. Sadece çok radikal bir karar olduğu için bu işte bir şeyleri bırakıp arkanı dönüp gitmek biraz zorlayıcıydı. Ama inanır mısınız? Bu laflar işte ben artık dünyayı gezeceğim lafı, istifa etmek istiyorum lafı ağzımdan çıkar çıkmaz bir rahatladım. Üzerimdeki bütün bu işte gece boyu düşündüğüm kara kara düşünceler falan hepsi gitti. Çünkü hiç korktuğum gibi olmadı hiçbir şey. Her şey tıkırında gitti ki zaten ilk adım da her zaman adım atmak. Yani çok büyük bir adım olmasına gerek yok. Küçücük bir adım. Dedim ya böyle ağzımdan çıkan bir kelime dahi benim yükümü bayağı bir hafifletmişti ve ilk adımımı o işte ağzımdan çıkan kelimelerle atmıştım. Bu yolculuğa başladığımda yanında ne kadar miktar para vardı ve sonrasında hayatını nasıl idame ettirdin? O zamanlarda işte 2022 yılında 4 yıl önce ilk yolculuğumu Uganda'ya yapmıştım. Ve Uganda'ya giderken işte aslında kafamda hiç dönüş biletim falan da yoktu. Ben Uganda'dan, Doğu Afrika'dan başlayacağım. Kenya, Tanzanya, Malawi, Botswana falan diye Güney Afrika'ya doğru ineceğim. Kafamdaki plan buydu. Ama tabii ki de ne kadar sürer, kaç ay sürer, ne olur, bir hafta sonra sıkılırım, geri mi dönmek isterim falan bunları da hiç bilmediğim için yanımda $500 vardı sadece. $500 o günün parasıyla da aslında çok da yüksek bir miktar değildi. Ben sadece kendime güvenmiştim. İkinci el bir kamera almıştım. Ve o kamerayla çıkıp tamam demiştim. Yani çünkü bu dünya turunu ve gezmeyi bana kolaylaştıracak çok fazla alternatif yokmuş gibi geliyordu bana. İşte ya video çekmeliyim ya video çekmeliyim. Başka seçenek yokmuş gibi geliyordu. Şu an asla öyle düşünmüyorum. Birazdan onu söylerim bu gezerken yapılabilecek işler konusunda. O yüzden dedim ki kızım yani ya yapacaksın ya yapacaksın. Yapamazsan da dönersin yani yapacak bir şey yok. Öyle ben 6 ay boyunca YouTube'a videolar atmaya başladım. İşte Afrika'ya geldim. Afrika'daki deneyimlerim falan ama hiç de böyle bir deneyimim olmadığı için ilk başlarda özellikle kameraya karşı çok çekinceliydim. Şöyle elime kamerayı alıp merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma falan yapmak benim için çok utandırıcıydı. Ama neyse ki farklı bir ülkede olduğum için, Uganda'da olduğum için kimse Türkçe bilmediği için ben mesela bir cümleyi böyle 10 kez, 15 kez söyleyip artık o üzerimdeki o anksiyeteyi atıp öyle normal videolar çekmeye başlamıştım. İlk videolarıma dönüp bakarsanız zaten orada böyle farkları göreceksiniz. Böyle çok kesintisiz bir şekilde kameraya konuşamayan bir kız idim.
O yüzden ilk 6 ay boyunca benim YouTube'da hiçbir ilerleme olmadı. Bir de bu işi, sektörü falan çok bilmediğim için başlığa neler yazılır, sen kimsin kızım, yani hani ne bu, hani Uganda'ya geldim diye paylaşıyorsun ama seni bilen yok, içeriklerin nasıl, kim nasıl görecek ya da nasıl ilgilenecek falan. Bunlar birazcık çetrefilliydi benim için. 6 ay boyunca para kazanmam falan açılmamıştı YouTube'da. 6 ay sonrasında açıldı ve ilk kazandığım para 420 Türk lirasıydı galiba YouTube'dan, ki onu da para kazanmam açıldıktan bir yaklaşık 4 ay sonra almıştım. Yani ben yola çıktığım bu 500 dolarla 10 ay boyunca geçinmeye çalışmıştım ve geçinebilmiştim de hakikaten. Çünkü gönüllülükler yaptım. Okullarda İngilizce öğretmenliği yaptım yapabildiğim kadar. Oyun öğretmenliği yaptım yapabildiğim kadar. İşte Afrika'da genelde okullarda gönüllülük yapıyorsunuz. Okullarda gönüllülükler yapmaya başladım falan. İşte param bitti. Bir tane otele gittim ve şey dedim. Otelde değildi aslında, böyle daha küçük butik bir yerde. Dedim ki yalan söyledim. Ben dedim Türkiye'de aşçıyım aslında ve işte sizin mutfağınızda size Türk yemeklerini gösterebilirim, öğretebilirim. Bunun karşılığında ücretsiz konaklamama okey der misiniz dedim. Onlar da gerçekten okey dediler. Zambiya'daydı. Hiç unutmam. Böyle anılarım var. Çok fazla anılarım var. Yani Afrika'ya gidince de zaten işte Afrika'nın bütün turistik şeylerini yapmamıştım. Ona bütçem yoktu. İşte daha yerel yerlerinde gezip köylerinde geziyordum. Arkadaşlar ediniyordum. Yemeklerini yiyordum falan. Derken işte laptopumu satmam gerekti bir noktada. Laptopumu sattım. Sonra telefonum çalındı. Bir ton şey oldu ama bir şekilde başımın çaresine baktım. YouTube'da böyle zamanla ilerledi zaten. İlerleye YouTube'un bana kazandırdığı 3-5 kuruş benim için böyle emeklerimin bir sonucu olduğu için böyle hiç az gelmiyordu bana ve bu şekilde devam edebileceğimi anladığım için de böyle devam ettim. Devam da ediyorum aslında. Yani çok fazla yüksek bir gelir kazanmıyorum hala ama benim için yeterli bir gelir oluyor gezmek için ve mutlu olmak için. Çünkü elektriğim yok, kiram yok, su faturam, bir şeylerim yok. Yok yani, o yüzden bütün bu kazandığım şeylerimi etkinliklere harcayabiliyorum. Şu anda olduğum kasaba bir sörf kasabası, hatta Afrika'nın en uzun dalgalarının olduğu kasabadayım. Şurada deniz bilmiyorum net bir şekilde görünüyor mu ama böyle dalgalı bir deniz. Yani başlangıç seviyesi için bayağı güzel bir kasabadayım. Böyle şeylere harcıyorum kazançlarımı, yani etkinliklerime, kendimi geliştirebileceğim şeylere falan harcıyorum. O yüzden hayatı idame ettirmek benim için çok zor olmuyor. Birazcık da bakış açısıyla alakalı bence. Gezdiklerin arasında en çok ve en az sevdiğin ülkeler hangileriydi? Gezdiğim bütün ülkeleri seviyorum. Çünkü hepsi farklı deneyimler sundular bana. Ama en çok sevdiğim ülkeler, Sri Lanka'yı gerçekten çok sevdim. Benim için bambaşka bir dünyaydı. Küçücük bir adaydı. Yemyeşil bir adaydı ve çok rahattı. İnsanlar da çok tatlıydı falan. Kendimi hiç güvensiz hissetmedim. İkincisi Tayland. Tayland sadece güneydeki o küçük adalarından falan bahsetmiyorum. O adalara hiç gitmedim bile zaten ama 5 kez gittim Tayland'a ve her gittiğimde de böyle eve gelmişim gibi hissettim. Çünkü çok rahat. Tayland'daki yaşam gerçekten çok rahat. Sıfır toplum baskısı. Herkes istediği gibi istediği şeyi yapıyor. Buradan böyle şey algılamayın, böyle yozlaşmış bir ortam gibi bir şey algılamayın ama rahat yani. Ayakkabısız gezmek isteyen ayakkabısız geziyor. Kimse de sen ne yapıyorsun burada kardeşim demiyor. Herkes birazcık kendi işinde. Çok yeşil, yemyeşil bir ülke. Tropikal iklim, meyveler falan çok güzel. İnsanlar çok tatlılar. Yemek bulmak çok kolay. 7/24 sokakta yemek bulabiliyorsunuz ve yemekler çok uygun fiyatlı. Yerel halk için de uygun fiyatlı ki onların da zaten böyle mutfakları hep dışarıdadır. Yani genelde yerel halk da dışarıda yemek yediği için böyle dışarıda yemek yemek çok lüks bir aktivite gibi bir şey değil. Bu yemek yemenin kolaylığı, hayatın ucuzluğu, rahat yaşama özgürlüğü ve çok güzel. Yani bütün bu iklimiyle falan Tayland'a gerçekten bayılıyorum. Genel olarak Güneydoğu Asya'nın iklimine bayılıyorum. Sevmediğim ülke yok ama çok zorlandığım ülke var. Bangladeş. Bangladeş beni gerçekten çok yordu. Yani fiziken o kadar yoruldum ki hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum hayatta yani. Afganistan'da dahi bu kadar yorulmadım ben. Korna sesleri bir taraftan, yaya trafiği, yani ilk defa bu hayatımın birçok böyle şok edici ilkini falan Bangladeş'te yaşamış olabilirim. Yolda yürüyorsunuz, yolda yürüyecek yer yok. O kadar kalabalık ki yaya trafiği oluyordu habire ve sürekli bir yerlerden korna sesleri geliyordu. Kafamdaki korna seslerini böyle bir 4 ayda falan attım diyebilirim. Gece yatıyorum,
Kafamda korna sesleri sürekli. Bangladeş beni gerçekten çok yormuştu. Ama farklı değişik bir deneyim katmıştı bana. Orada da yaklaşık bir ay kadar kaldığım için böyle birçok yerini görme şansı elde etmiştim. Farklı bir ülke gerçekten. İlk defa seyahate çıkacaksanız Bangladeş'i önermiyorum. Şimdi videolarım izlenmeye başlandıkça bu kız kimmiş ya deyip böyle kanalımda böyle aşağıya doğru iniyorlar. Sonra indiklerinde diyorlar ki ya bu kızda bir değişiklik var. Bu kızın neresi? Ne olmuş acaba? Derken sorular kafalarda. Abla burnun estetik mi? Burnun ameliyatlı mı? Burun ameliyatı doktorun kimdi? Burnun çok güzel olmuş diyen var. Yani genelde hep güzel yorum alıyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Ve evet, burnum estetik. Burnun ameliyatı oldum. Hem estetik sebebiyle hem de sağlık sebebiyle. Bir kulak burun boğaz uzmanına yaptırdım ve çok başarılı bir doktor olduğunu düşünüyorum. Yani 2 yıl önce yaptırmıştım. 2-2,5 yıl önce. 2,5 yıldır hiç nefes problemim yok. Bu gerçekten büyük bir başarı bence. Çünkü genelde estetik yaptırdıktan sonra insanlar nefes problemleri hala devam ediyor. Bende hiç devam etmiyor. 2 burun deliğimden de çok güzel nefes almaya devam ediyorum. Hayat kalitem falan bayağı arttı. Bir de estetik olarak da bence birazcık bir tık özgüvenimi arttırdı. Yalan yok. Ve doktorun ismini merak edenler var. Doktorumun ismi Operatör Doktor Düzgün Ateş. İzmir'de yaptırdım. Şu anki fiyatları bilmiyorum. Ama başarılı, ilgili ve önerebileceğim bir doktor kendisi. İlk gezmeye nasıl karar verdin? İlk defa tek başına yurt dışına çıkacaklara ya da gezgin olmak isteyenlere tavsiyelerin nelerdir? Gezmeye ilk nasıl karar verdiğimi zaten söylemiştim ama hani böyle bir ben artık gezmek istiyorum dediğim bir karardı. Ama kendime bildim bileli zaten ben gezmeyi çok istiyordum küçüklüğümden beri. O yüzden bu böyle bir gezmeye nasıl karar verdiğin gibi bir şey olmadı hiç kafamda. Adım atmaya nasıl karar verdin oldum. O yüzden ilk defa yurt dışına çıkacaklara ya da gezgin olmak isteyenlere tavsiyem de gerçekten adım atın. Çıkın. Sadece çıkın. Çünkü bence herkesin hayatı ve herkes kendi karakterinde, kendi kişiliğinde ve yaşam tarzında biricik olduğu için sizin yaşayacağınız deneyimler benim deneyimlerimden çok daha farklı olacak. Size özel deneyimler olacak. O yüzden sadece çıkın ve hayat size neler gösteriyor bunu görün. Yani bu sadece sizin görebileceğiniz bir şey. Ben siz yola çıkarsanız şunlarla karşılaşırsınız, bunlarla karşılaşırsınız diyemem. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki karşınıza böyle bir sürü alternatif çıkacak. Çok fazla alternatif göreceksiniz. Şu an içinde bulunduğunuz, daha önce işte yurt dışına çıkmadığınız ya da gezgin olmak istediğiniz için söylüyorum. Şu anda böyle hayatınız birazcık daha çerçeveli gibi. İşte iş, okul, arkadaşlar, aile gibi. Ama dünya turuna çıkınca bu böyle oluyor. Yine arkadaşlar, yaptığınız şeyler, işler, alternatifler falan ama bu dünyanın her yerinden oluyor. Dünyanın her yerinden arkadaşlarınız oluyor. Dünyanın her yerinden farklı bakış açıları geliyor ve o sizin vizyonunuzu böyle kocaman açıyor. İlk yola çıktığımda, seyahate çıktığımda demiştim ya bu işte kamerayı alıp çıkmak benim tek alternatifimmiş gibi, yapabileceğim tek şeymiş gibi geliyordu. Ama bunu yolda fark ettim ki yolda para kazanmanın birçok yöntemi var. Çok fazla meslek dalı var. Hiç böyle varlığından haberdar olmadığım ve olabileceğini de zannetmediğim meslek çeşitleri var. Mesela var işte bu İpek Yolu üzerinde Kuzey Afrika'dan Güney Afrika'ya da giden böyle bir bisiklet rotası var. Ve bu bisiklet rotasını işte düzenli ekipmanlarla, doktorla veya işte bir mutfakla yapmak isteyenler için bir şirket kurmuşlar. Böyle bu bisikletliler gidiyorlar. Bu bisikletlerin yanında kocaman bir tır, içerisinde mutfağı olan, doktoru olan, profesyonel fotoğrafçısı olan böyle büyük bir tır onlara eşlik ediyor ve onların durdukları noktalarda onlara yemek yapıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar, işte sağlıklarını falan kontrol ediyorlar. Yani bana böyle bir firmadan teklif gelmişti. Afrika'da ben yürürken onlar yanımdan geçmişlerdi ve o şekilde tanışmıştık. Tesadüfe bakın yani. Ve demişlerdi yani bizim fotoğraflarımızı çekebilirsin. İşe bakar mısınız? Yani hem geziyorsunuz böyle kıtalar arasında, kocaman bir kıtayı baştan sona geziyorsunuz. Hem de işiniz spor yapan insanları, bisiklet süren insanların fotoğraflarını çekmek yani. Hani böyle şeyler var. Yolda bir sürü alternatif var arkadaşlar. O yüzden tavsiyem sadece çıkın, başlayın, adım atın. Hiç kendinize
başarılı olmak zorundayım hissini almadan, hissini yüklemeden direkt ya olmadı bir hafta sonra dönerim moduyla dışarı çıkın. Zaten bir hafta sonra dönmeyeceksiniz. Seyahatin tadını böyle aldıktan sonra, bu böyle damarlarınıza girdikten sonra siz artık kolay kolay seyahatten vazgeçmeyeceksiniz. Hello, what's up Teva? Seva. Teva burada. Can you say buradayım? Buradayım. Bak bunu Teva'ya da soracağım. Teva, I received one question and I would like to ask you too as well. Demiş ki birisi, gezdiğin ülkeler ve Türkiye arasında en büyük fark nedir? Hani abi Türkiye bu konuda birçok ülkeden daha iyi dediğin bir fark var mıdır? Kahvaltı, yemek, inanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel yemekler var. Bütün dünyaya böyle tokatlar. Benim fikrim bu. That when I visit Turkey, I really think, okay, this is really different from the other countries. Yeah, I can say that in Turkey there are so many different kind of landscapes, so many different kind of environments. That, for example, we visited a lot Southeast Asia, and I love it, but it's always the same, like true. jungle, green, etc. But in Turkey, you have the Akdeniz, you have the big city, you have desert. No, not desert, but like more dry area, like in Cappadocia. Yeah, Anatolia. You have the Çok komik. you have the sweet kind mountain in Turkey, not far from Georgia. Even around Van, I guess it's super dry also. No. No, A little bit. when you are close to the Syrian border, And secondly, of course, the hospitality of the people, the food, it's really good. benim bu kadar yemek milletçisi olmama ne diyorsunuz? Yemekleri öv diyorum, fısıldıyorum böyle kulağına. Food is really good. Food is so more diverse than in many other countries. Tamam. It's cool that it's not only kebab. Because when you come from Evet ya. abroad, as a non-Turkish, you can imagine easily like in Turkey it's like kebab, but absolutely no. It's more than this. Yeah. You have Adana kebab, you have Hatay kebab, you have Istanbul kebab, you have Izmir kebab. You have one different kebab for every city. No, I'm kidding, guys. Çocukluktan itibaren hayat hikayeni dinlemek isterim direkt. Kendini keşfetme sürecini merak ediyorum. Bu biraz uzun sürebilir. Çocukluktan beri kendimi anlatmam çünkü 30 yaşındayım. 30 oldum. Bu sene 30 oldum. Yani Afganistan'a gitmeden önce 30 oldum. Ve burçlara inanıyorsanız, inanmıyorum deyip burçlar hakkında her şeyi bilmem peki. 30 yaşından sonra burçlar bir değişiyor muymuş? Böyle bir şey oluyormuş. Bilmiyorum. O yüzden şu an hangi burcum bilemiyorum. Teva yanıtını tekrardan vermek istiyormuş. Çok sıkıcı olduğunu düşünüyormuş. O yüzden tekrardan söylemek istiyormuş. Yes. Tamam. Abi 2 saat ben burada bir şeyler anlatırken onu düşünmüş kafasında. Nasıl daha iyi cevap verebilirim diye. I think first is like the diversity of landscape in Turkey. This is really cool because we visited many countries and they are smaller, but the environment are so close, so similar. Like in Southeast Asia, it's always kind of jungle, etc. Where we go, especially. But in Turkey, there are so many different kind of landscape, like Akdeniz, like the more desertic area, like in the center. You have big city, you have the mountain in the northeast. I didn't visit yet, not far from Georgia, but I really want. All the southeast is so dry, it's so nice. There is kind of look like mystic. Yeah, there is this. That is really cool. And also, of course, the hospitality of the people. During our trip in Turkey, that was crazy how the people were hosting us like everywhere, anytime. And the food. The food. The food is crazy. Did you miss? Oh yeah, I miss every time I'm not in Turkey. I miss food. What's your favorite food? I love mante. I'm crazy about mante. I discover like pasta with macarna with yogurt. As an Italian roots guy, it sounds so weird for me, but it's really good. I really love mante. Lahmacun also. Really cool. Çiğ köfte you love. Ah oui, chikofte, of course. I think that's my fav. Chikofte, it's my favorite. And ayran. And ayran by far. And I love because like people usually when I think about Turkey, they think like kebab, but there is not only kebab, that's for sure. And you have like 100 different kind of kebab depending of the city. And this is so cool. Like my fav is the Hatay kebab. Hatay kebap. Hatay kebab. Hatay döner. Hatay döner. Yeah. yeah, kebab döner. O kadar. Teva nerede soruların arasında. Teva kim? Who is Teva? Who is Teva? Who is Teva? Who is Teva? Teva is a French guy from Toulouse, southwest of France. I used to travel a lot with my parents when I was kid, and 1 year and a half ago, I decided to quit my job and to start to travel around the world. Herkese öneriyorum. Eşinizden istifa edin ve dünya turuna başlayın. And so I started my trip in Southeast Asia, like maybe 10 days
before to meet Aisha Jim, and voila. And then we met in Laos, and you know the story. Yeah, in Laos, you know the story. And I'm here now in Morocco with Aisha Jim. But yeah, no, I'm a simple guy from Toulouse, southwest of France, who didn't want to work in an office for years and years. So I decided to quit and live many other experiences. And he's interested in photography, and he started to post his photographs that he took around the world on his Instagram page. I will add his Instagram here. Ben neden İngilizce konuşuyorum? Why am I speaking? Tamam. Bir de Türkçe de söyleyeyim. Fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Fotoğraf makinesi aldık ve dünyayı gezerken işte değişik manzaralardan fotoğraflar paylaşmaya başlıyor. Türkiye'den fotoğraflar paylaşmaya başladı şimdilik ve Instagram hesabını buraya ekliyorum. Desteklemek isterseniz hesabına bakabilirsiniz. Bence çok tatlı fotoğraflar çekiyor kendisi. Tarzını yavaş yavaş oturtuyor ve güzel işler yapıyor gibi. Teşekkür. Rica. Yeah, and my head full of ideas and projects that I would like to do. Like continue to explore the world, doing road trip with motorbike, continue photography and improve this, doing some documentary, some movies. Yeah, many things I have in my mind. Many things, all of everything is possible because they were asking me like, what can we do while traveling the world? Is the vlogging the only option to do? But I'm saying no, because like when you travel, when you see the other alternatives, you actually see you have a lot of options. You kind of figure it out, and you see many stuff that you can do. You will explore yourself by traveling, and you will explore like what do you like what you would like to do for a long time, for a short time, etc. And you will always try to enjoy your life the max. So when you travel, it is easy to find what you like, and it's easy to start things because you will meet with a lot of interesting people that they will give you a lot of ideas. Ciddi bir soru gelmiş. Anne olmak ister misin? Eğer bir gün anne olursan çocuğunla gezmeye devam mı etmek istersin yoksa yerleşik hayata geçer misin? Anne olmak isterim. Sadece bir insan bebeği özelinde değil aslında. Yani bir şeyi büyütmek, bir şeye emek vermek ve onun gelişimini görmek bence çok kıymetli. Bence bu benim isteyebileceğim bir şey. Anne olmayı çok isterim. Ve bir gün anne olursam çocuğumla gezmeye kesinlikle devam ederim. Yani bu aslında şey değil, işte yerleşik hayatta olacağım ya da gezeceğim falan değil. Bir şekilde harmanladığım bir şey olur yani ve o anki hislerime göre şekillenebilir her şey. Ama şey düşünmüyorum, işte çocuğun olduktan sonra işte eve kapanırsın, olduğun yere kapanırsın ve artık gezemezsin gibi bir şey düşünmüyorum. Çünkü yolda bir sürü anneyle de karşılaştım. Küçük çocuklarıyla dağa tırmanan kadınlar da gördüm. Böyle bebeklerini sırtına almışlar, dağa tırmanıyorlar yani. Bir sürü şey var yani. O yüzden bu da çok yapılabilir bir şey. Ben her zaman gezmeyi çok seveceğim. Her zaman seyahat, her zaman hayatımda olacak. Ve isterim ki de aslında çocuğumu seyahat ederek büyütmeyi çok isterim. Çocuğum büyürken farklı ülkeler görsün, farklı insanlar görsün, vizyonu daha açık büyüsün falan. Bunları çok isteyeceğim için çocuğum olduktan sonra anne olarak da çocuğumun arkadaşı olarak, yol arkadaşı olarak, annesi olarak falan da onunla beraber seyahat etmeyi çok isterim. Türkiye turu yaptın mı? Yapmadıysan yapmayı planlıyor musun? Türkiye turu böyle bir kez başladığında yapıp bitirebileceğin bir tur değilmiş gibi geliyor bana. Çünkü 4 mevsim yaşanıyor ve Türkiye çok büyük bir ülke olduğu için işte bir yerinden yazın başlarsınız, bir noktasına gidene kadar kış gelmiş olur, seyahat zorlaşır falan filan. O yüzden bu böyle küçük partlarda olur. Şu an Türkiye'nin galiba bir %60'ını falan, %68'ine kadar falan gezmiş olabilirim. Doğu Akdeniz'i gezdim, Güneydoğu'yu gezdim, Akdeniz'i gezdim, Ege'yi gezdim, İç Anadolu'nun bir kısmını gezdim, Doğu Anadolu'yu çok gezmedim, Karadeniz bölgesini çok gezdim. Öyle yani böyle bir part var gezmediğim. Onlar için de uygun zaman, uygun iklim koşulları falan gerekiyor ama Türkiye'yi gezmeye bayılıyorum. İlginç bir soru. Hani genelde nasıl dünyayı gezmeye başladın diye sorulur. Biri şey sormuş. Neden 26 yaşında başladın dünyayı gezmeye? Neden erken ya da geç değil? Neden 26 yaşında? Ya hayat bana o noktada aslında
bunları sorgulattı diyebilirim. İşte 25 yaş benim için çok keskin bir geçişti aslında. Yani bir sayıdan ibaret olsa da işte 25'ten sonra hafif hafif artık olgunlaşıyor muyum acaba ben diye bir moda girmiştim ve bu olgunlaşma sürecinde de ben aslında ne yapmak istiyorum? Yapmak istediğim şeye ne kadar yakınım, ne kadar uzağım bunları sorgulamaya başladıktan sonra ve artık da gerçekten bir şeyleri fark ettiğimde, hayatın böyle çok ölümlü olduğunu fark ettiğim bir noktadan sonra aslında hiçbir şeyi ertelememeye karar verdim. Yine özel bir şey paylaşayım. Kuzenimi kaybettim ben 25 yaşındayken ve kuzenim 27 yaşındaydı ve çok genç bir yaşta onu kaybettiğimiz ve büyük bir şokla kaybettiğimiz için hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ve o noktadan sonra ben artık iyice şey düşünmeye başladım. Böyle hayat gerçekten çok gelip geçici. Bir şeyleri ertelemeye o kadar da gerek yok yani. 30 yaşında yaparım, 50 yaşında yaparım, emekli olurum, öyle gezerim falan. Öyle şeylere hiç gerek yok. Gezmek istiyorsan gezeceksin yani. Ben öyle düşünüyorum. Fas'tan çay aldık. Fas'taki çay da Türkiye'den galiba Sultan. Seyahatlerini nasıl finanse ediyorsun? Aylık 100.000 TL geliri olan biri rahatlıkla gezebilir mi? Aylık 100.000 gelirle sen Güneydoğu Asya'da yıllar geçer yani. Hani yerleşirsin de iş bile kurabilirsin sen Güneydoğu Asya'da 100.000 TL ile. Umarım çok daha iyi kazanırsın ve uzaktan çalışıyorsan bunu dijital göçebe olarak da yaşayabilirsin. Hem gezip hem özellikle işte uygun ülkelerde, rahat, güvenli, huzurlu ülkelerde gezerek para da biriktirebilirsin bu arada. 100.000 TL ne ya? Çok güzel bir para Güneydoğu Asya için. Ben nasıl finanse ediyorum? YouTube'dan, Instagram'dan direkt bir gelir kazanmıyorum. Instagram'dan eğer markalarla işbirliği yaparsam gelir sağlıyorum. Onlarda da artık sektör çok farklılaşmış yani. Bu influencerlar herkes farklı rakam verdiği için kimse şu an tam olarak neyin ederine bilmiyor yani, en azından ben bilmiyorum. Ve markalar genellikle böyle 3. dünya ülkelerini gezen gezginleri çok desteklemiyorlar. Kirli ülkeler gösterin istemiyorlar arkadaşlar. Markalarının yanında Pakistan, Afganistan, Hindistan böyle ülkeler olmasın da işte Belçika, Fransa, İsviçre gibi ülkeler olsun, görünsün istiyorlar. O yüzden markalar beni çok fazla desteklemiyor yani. Özellikle Instagram'da. YouTube'da daha çok izlenmelerimden kazanıyorum ama bu izlenmelerde işte değişiyor. İzlenmelerim iyiyse gelirim iyi oluyor. İzlenmelerim kötüyse gelirim düşük oluyor. İşte yeri geliyor $2.000 kazanıyorum. Yeri geliyor $50 kazanıyorum. Bu böyle değişiyor. Ben de artık gelirimi ona göre düzenlemeye alıştım diyebilirim. Çok da kasmıyorum. Ama bir yerlerde bir evim olsun falan istediğim için hafif hafif böyle bir şekilde bir yerlerden bir biriktirebilsem güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden işime böyle daha da böyle bir sarıldım. YouTube'a sarıldım. Instagram'a şöyle sarıldım. YouTube'a böyleyim ama. Merhaba abla, 17 yaşındayım. Yurt dışında gönüllülük projelerine nereden katılabilirim? Yurt dışında gönüllülük projelerini direkt öğrencilikle veya yaşla bağlantılı projeler var mı bilmiyorum. İlla ki vardır. Kesinlikle vardır. Özellikle Avrupa Birliği'nin sağladığı bazı projeler ve kolaylıklar. Ama genel olarak ben yaştan bağımsız gezerken gönüllülük yapmak isteyen insanlara önerim Worldpackers uygulaması. Bu Worldpackers uygulamasının içerisinde dünyanın hemen hemen her noktasında çok değişik, çok güzel deneyimler sağlayabileceğiniz gönüllülük projeleri var. İşte Guatemala'da bir kahve tarlasında gönüllülük yapabilirsiniz. Kahve çiftliğinde kahve yapmayı öğrenip, toplamayı öğrenip, onları işlemeyi öğrenip hem bir taraftan konaklamanızı bedavaya getirebilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışabilirsiniz. Onun dışında işte kahveye dair daha çok bilgi edinebilirsiniz ve kim bilir belki de 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu kahve bilgilerinizle beraber bir şeyler yapabilirsiniz. Bir gelir kapısı açabilirsiniz, elde edebilirsiniz. O yüzden her şey yapabilirsiniz. Sri Lanka'da surf hostellerinde gönüllülük yapabilirsiniz. Hem surf yapmayı öğrenirsiniz, bedava konaklarsınız, yemekleriniz falan da bedavaya gelir. Yani para harcamadan güzel güzel yerlerde vakit geçirebilirsiniz. O yüzden Worldpackers'ı kesinlikle öneriyorum. Konaklamanızı, yemeklerinizi minimuma indirebileceğiniz bu uygulamayı yıllık $50 gibi bir miktar karşılığında indirebilirsiniz. Eğer indirim kodu isterseniz de Ayse Kocalar 2R'li Ayse Kocalar ile %10'dan %40'a kadar bir indirim sağlayabilirsiniz. Soruya bak yani. Ne alaka gerçekten. Abla, seni derdine ortak olduğun arkadaşının nikahına çağırmayıp başka bir arkadaşını çağırırsa ne yaparsın? Çok yakın arkadaşım beni nikahına çağırmıyorsa orada bir problem vardır. Yani derdine ortak olduğun arkadaşının nikahına çağırmayıp başka bir arkadaşını çağırırsa.
Şimdi burada bir kıyas mevcut anladığım kadarıyla ablacığım. Yani çağrılmadığına ayrı üzülüyorsun hem de çağırdığı başka bir kişiyi, bu muhtemelen bir kişinin oraya çağrılmasına böyle bir şey olmuşsun, yakınıyorsun. Ya bilmiyorum ne yaparım yani, böyle bir arkadaşlıklarım yok, kalmadı böyle şeyler hayatımda. Anlaşamadığım arkadaşlarımla yollarımı ayırmak daha da kolaylaştı. Çünkü zamanla değişiyoruz. Zamanla değiştiğimiz için çevremiz de aynı şekilde değişmediğinde uyumlanma problemi yaşıyoruz. Ve o noktada da insanlar birbirlerine hoşça kal diyebilir. Arkadaşlıklar belki bir süreliğine, belki de uzun bir süreliğine bitebilir, ara verilebilir diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşım nikahına çağırmayıp başka birini çağırsaydı arkadaşıma bunu sorardım direkt. Selam, neden beni nikahına çağırmadın diye sorardım yani. Ve onun cevabına göre arkadaşlığım şekillenirdi. Seni istemedim derse tamam o zaman deyip arkadaş olmamıza gerek yok derdim. Bir mazeret sunarsa da anlayabileceğim bir mazeretse okey derdim. Bu soru benim çok ilgincime gitti. İlk kim hoşlandığını söyledi. Ya Instagram kitlem benim böyle ponçik, yaşça benden çok küçük insanlar olduğu için sorular da böyle ilk kim hoşlandığını söyledi falan ve daha tatlı bir yerden. Karşılıklı olarak hoşlandığımızı galiba anladık zaten. Yani çok böyle ortak bir alanda vakit geçiriyorduk. Ben tek başımaydım ve yemeğimi yiyordum. Direkt Seva özgüvenli bir şekilde yanıma geldi ve dedi işte yemeğini yedikten sonra bize katılmak ister misin dedi. Ben de bu özgüvenden çok hoşlandım. Tabii ki de dedim, yemeğimi yedikten sonra gittim, tanıştık falan derken öyle baktık ki biz konuşmaktan hoşlanıyoruz, aynı konuları konuşuyoruz, eğleniyoruz falan. O şekilde böyle birbirimizden karşılıklı olarak hoşlandık. Tehlikeli yerleri gezerken ailem endişelenmiyor mu? Ailem tabii ki de endişeleniyor ama onlarla zaten sürekli iletişim halinde olduğum için ve gezilerimi de kayda aldığım ve izledikleri için sonrasında o kadar da endişelenmiyorlar artık. Özellikle seyahatlerime işte Uganda'dan, Doğu Afrika'dan başladığımı düşünürsek artık bu duruma çok alıştıklarını söyleyebilirim. Artık aklı başında şekilde gezmeyi öğrendiğim için hani çok da olmuyor yani. Güveniyorlar da. Bir sorunla karşılaşırsam çekinmeden onlarla da paylaşabilirim, kendim de çözebilirim. Bir şekilde devam ettiririm. Bunun farkındalar. Yani bunun artık gezmenin artık hem işim olduğunun da farkında oldukları için endişelenseler de ben onların endişelerini minimuma indiriyorum. Babam daha böyle farklıdır annemden. Annem endişelendiğinde işte beni sürekli arar ya da arar yazar. O iletilmediğinde bayağı bir endişelenir böyle. Başına bir şey mi geldi acaba? Böyle ciddi bir evhama girer. Ama babam Afganistan'a gittiğimde Afganistan'dan çıkana kadar beni aramadı. Ve Afganistan'dan çıktığımı söyledikten sonra beni aradı ve dedi ki elim kalbimde bekliyordum falan dedi ve Afganistan'dan çıkana kadar korkmuş yani hani böyle arayıp da sesimin bozuk gelmesinden mi bilmiyorum yani o Afganistan'dayken benden kötü bir şey duymaktan korkmuş. Zaten kötü bir şey olsaydı da ben onu arardım. Onu da bildiği için. Öyle bir yani böyle. Seyyahlar ne kadar para kazanıyor çok. Şimdi değişir. Şimdi birazcık gezgin dedikodusu yapalım isim vermeden. Gezginler birbirlerinin videolarını izlemezler. O yüzden bu videoyu izleyeceklerini zannetmiyorum o kişilerin ama yine de isim vermeyeyim. Yani mesela Instagram bütçelerinde bir tane reklam yapıyor. 30 saniyelik reklam $2.000 alıyor. $2.000 alan var, $500 alan var. Aynı takipçisine sahip olup işte daha az etkileşime sahip olan insanların bir reklamdan $3.000 aldığını, aynı firmanın bize vereceği $500 çok fazla dediği falan. Böyle durumlar yaşanıyor. İşte YouTube'da daha yüksek paralar var. Ben henüz böyle şeylere sahip olamadım ama duyuyorum, kulağıma geliyor. İşte 6 videoda, 9 videoda, işte bir paket olarak 4 videoda bir markanın reklamını yapacak. Bunun için her bir video başına $6.000 kazananlar olduğunu biliyorum. Yani yüksek rakamlar var arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum yani. Çok reklam kokulu kanallar daha çok para kazanıyor. Daha az reklam kokulu kanallar, daha samimiyet odaklı kanallar daha az para kazanıyor. Çünkü markalar nedense bizi tercih etmiyor. Ama neyse ki biz de samimiyetimizle izlendiğimiz için izlenmeler üzerinden gelir kazanıyoruz. Mesela Teva'da seyyah ama Hi guys.
Teva, come. I will ask you something. They ask how much travelers make money. Really famous traveler like Ayşe Kocalar of like $15,000 per month. Yalancı. Something like that. Traveler. How they make money? How or how much? How much? How much? It will depend of the month. It will depend on number of view on YouTube. So watch, guys. Watch a video on YouTube. Support and like and comment. Manifest hakkında ne düşünüyorsun? Ay niye bu kadar güldüysem. O kadar hakim değilim ki gerçekten Türkiye piyasasından, sosyal medya, özellikle Instagram ve TikTok'tan uzak olmamın sebebi de aslında Manifest'e çok uzak olmam. Destekliyorum kızları. Yani Manifest'i ilk duyduğumda şeydi, işte bu kıyafetleriyle alakalı bayağı linçleniyorlardı, bayağı soruşturma falan açılmıştı galiba. Çok saçma bulmuştum bunları. Tabii ki de destekliyorum yani. Bence çok başarılılar. Yani müziklerini dinlemedim açıkçası ama güzel müzik yapıyorlar demek ki bu kadar insan Manifest'i dinliyor ve destekliyor. O yüzden seviyorum kızları ama yani isimlerini bilmiyorum, kim nedir falan. Bunları çok takip edemedim arkadaşlar. Afganistan'daydım. Bunlara dahil olamadım. Selam. Selam. Burası da kaldığımız yer. Dedim ya, kaldığımız yerlerde genelde böyle mutfaklı yerler falan bulmaya çalışıyoruz ki bir şeyler de pişirebilelim. Mesela patates yedik. Kocaman ekmekler getirdiler. Hepsini yemedik. Koca bir tabak köfte yedik. Kocaman tajin yedik. Bir şişe su içtik. Üstüne bir de çaylandık. Ve bu masaya toplamda $15 ödedik. O yüzden paramı böyle dünyanın farklı noktalarında çeşitli lezzetli yemeklerinde ve daha ucuz, daha uygun masraflarla harcamayı daha çok seviyorum. Şimdi yolculuk vakti. Gezgin yolda ne derler? I forgot what to say. Gezgin yolcu yolda... Ne diyor? Yolcu yolunda gerek. Ha. Gezgin... Gezgin yolunda gerek. Biz artık yola çıktık. Batı Sahra'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok ilginç bir nokta. Çok ilginç bir coğrafyaya gidiyoruz. Çünkü Batı Sahra komple mayınlarla kaplı bir yer. Ama aynı zamanda okyanusun da dibinde bir yer. Yani bir tarafı böyle mayın kaplı çöl, bir tarafı ise okyanus. Orası aslında ne Moritanya'ya ait bir yer, ne Fas'a ait bir yer. Hatta orada yaşayan insanlar biz başka yerliyiz diyor, biz Batı Sahralıyız, biz Faslı değiliz falan diyor. O yüzden bayağı da tartışmalı bir konu aslında Fas içerisinde Batı Sahra konusu. Bu mayınlar konusunu da neden böyle, neden oralar tartışmalı falan, onları da bir sonraki videoda izlersiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Öpüyorum, bye bye.